Evet, şu an Formşehir'deyiz. Yani buraya gelince de böyle modern dünyadan harbiden uzaklaşıyorsun. Bize bilet kesakladı. Kıyafete bakar mısın ama Süreyya Ana? Tarlaya bakar mısın? Seyir defterimiz açılsın artık. Aferin. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün sizi Hollanda'da çok özel bir yere götürüyorum. Çok güzel bir deneyim yaşayacağız hep beraber. Bizim uzun zamandır yapmak istediğimiz ama bir türlü fırsatı olmadığı bir yer olacak inşallah. Sağ olsun bir arkadaşımız dedi ki şu an dedi biletler açıldı ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Evet Murat Bey, geldik sayılır mı? Son 3 dakika diyor. Şimdi geldiğimiz yer neresi bizim? Horn'a geldik. Evet, şu an Formşehir'deyiz. Şu arkamda gördüğünüz bir eski bir tren istasyonu var. Buradan böyle nostaljik bir trenle bir güzel bir rotaya, zannedersem Medemblik denilen bir yere kadar böyle bu trenle nostaljik bir tur yapacağız. Tabii böyle güzel lale tarlalarının arasından geçeceğiz efendim. Tren de böyle buharlı tren böyle tam bir böyle zaman tüneli. Yalnız bakar mısınız kalabalığa, böyle gene Japon turistler vesaire böyle otobüslerle gelmişler. Bayağı bir yoğun bir talep varmış. Bilet de bulmak zor. Sağ olsun arkadaşlar bize aldılar. Onlar da kendilerine düşünmüşlerdi ama başka bir programları olunca biletler yanmasın diye bize teklif ettiler. Biz de tabii değerlendirdik haliyle. Murat Bey, bizim için de farklı bir macera olacak ya. Ne Yani diyorsun? böyle bir zaman tüneline geçiş bir şey olacak. İnşallah deneyimlerimizi zaten aktarmaya çalışacağız. Tavsiyelerimizi trende vermeyi düşünüyoruz şu anda. Evet. Çok yani erken olur söylemek. Bu geziyi arkadaşlar ücretsiz hale de getirebilirsiniz. Müze kartınız olursa müze kartınızda bu gezi tamamen ücretsiz oluyor. Yani müze kartına da yıllık böyle yetişkinler için 70 euro, çocuklar için de 35-40 euro arası zannedersem bir para veriyorsunuz. Bir yıl boyunca bu tarz müze ve etkinliklere ücretsiz katılabiliyorsunuz. Arkadaki böyle tarihi vagonları görüyorsun değil mi? Tam aslında bir yaşayan bir tarihin içerisindeyiz. Biz de bugün bu tarihin bir parçası olacağız. Birazdan buraya böyle bir buharlı bir tren gelecek. Ama orada 4-5 de var. Sonrasında güzel böyle nostaljik bir yolculuğun içerisinde olacağız. Sizlerle bunu paylaşmaktan böyle çok heyecanlıyım. Çok güzel bir tur olacak gerçekten. Yani çocuklar da memnun olacaktır. Size de tavsiye ederim. Yani buraya gelmek isteyenler böyle bir turu muhakkak deneyimlesin isterim yani. Şu kadar turist de zaten bunun için gelmiş, bakıyorsunuz. Baya tur otobüsleriyle falan gelmişler. Ama en güzel zamanı işte bu Nisan-Mayıs ayında tam böyle lale bahçelerinin tam böyle çiçek verdiği zamanlarda gelmek gerçekten güzel olur. çocuklar sonra ki Harry Potter'ın 9 çeyrek treni nerede? Evet, 9 çeyrek treni, hemen şöyle gidin, orada bir tane şey var, direk var, onun içinden geçiyorsunuz. Bekliyor muyuz şu an? Seyir zevki güzel bir Hollanda manzaraları, Hollanda köylerini göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi trene geçiyoruz. Tabii çok heyecanlıyız. Baya. Vay. Peki. Tamam, siz çocuklar olarak oraya geçin. Biz de buraya geçelim. Süreyya Hanım. Bayağı eskiymiş güzel.
bence? Yıllar önce Ankara'ya biz annemlerle seyahat etmiştik böyle bir kompartmanda. Hatırlıyorum. Bütün aile İzmit'ten Ankara'ya. Buharlı. Buharlı bir tren değildi canım ama bu tren buharlı. Şimdi de masalı bir yer oturduk. Arkadaşlar burası yaklaşık 100 yıl önce yapılmış ve bugün hala kullanılan gerçek bir tren hattı ve bugün hala aynı ruhla kullanılmaya devam ediyor. İlk olarak az önce de gösterdiğim size tren müzesine gittik. Orada eski vagonlar vardı, eski lokomotifler vardı, siz de gördünüz. Bunların hepsi böyle 100 yıllık eski vagonlar, buharlı trenler vesaire. Çocuklarla beraber gitmiş olduk. Şimdi de burada birazdan trenimiz kalkacak. Yaklaşık 1,5 saatlik bir seyir halinde etrafı, manzarayı sizlere göstereceğim. Yaşadığımız deneyimi paylaşacağız. Yani buraya gelince de böyle modern dünyadan harbiden uzaklaşıyorsun. Kompartımana bindim, hemen bir USB şarj aleti vesaire, elektrik prizi var mı diye baktım. Sonra da eski bir lokomotifte olduğumu fark ettim. Normal Enes trenlerinde şeyler var. Hani şarj aleti de var. Elektrik prizi yeri de var. Bahçeli tarlaya dönmüştüm. Acaba şöyle dışarı da çıkabiliyor muyuz? Hareket halindeyken de etrafı gösterebiliyor muyuz? Tren birazdan hareket edecek. Son gelenler koştur koştur geliyorlar. Gidiyoruz. Yolculuk başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla dönmeyi nasip edin inşallah Rabbim. Bakın bize bay bay yapıyorlar. Bu anı yaşattılar bize hani sevdiklerini uğurlarken el sallarsın ya. Evet. Evet, el sallıyorlar. Bize bilet kesen kadın. Kıyafete bakar mısın ama? Ne kadar güzel değil mi? Çok eskiden Tabii. yüzyıllardan fırlamış gibi. Bak eski tarz kömür şeyleri. Kovaları. Bu kömürle mi çalışıyor acaba harbiden de ya? Biliyoruz ki kömür büyük bir ihtimalle çalışıyor ki doldurmuşlar herhalde. Evet, şimdi seyir defterimiz açılsın artık. Bakalım seyredeceğimiz yerler nasıl yerler? İnsanlar bu nostaljiyi yaşamak istiyor Süreyya. Evet. Almanya'dan gelmişler yan taraftakiler. Almanya'dan gelmiş düşün yani. Hani Evet. bu anı yaşamak için. Burada baya bir buharlı tren bizi götürüyor arkadaşlar. Herhalde bir 8-10 tane de vagon var. Evet Murat Bey, bizim biliyorsun en büyük hayallerimizden bir tanesi de Doğu Ekspresi'ne binmek. Bu ön hazırlık olsun o zaman bizim için. Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum. Bu da çok güzelmiş. Değil mi? Şu manzaraları seyrede gitmek. Doğu Ekspresi'ne normal trenle gidiyorsun ama bak burada gerçekten şu nostaljik bir tren yolculuğu. Ve çok ünlü yani bu şeyde. Hollanda'nın en güzel, en ünlü rotalarından bir tanesi. Zaten sen de gördün. Bayağı bir kalabalıktı yani. Çok aynen. İnsanlar gerçekten şu anı yaşamak adına fırsatı kaçırmamışlar. Şurası şey değil mi? Mezarlık. Evet. Bak Süreyya Hanım, burada Horn'dan çıkıyoruz, tren istasyonundan. Tren böyle devam ediyor. Burada birkaç tane istasyon var. Bunları da geçeceğiz. Medemblik'a geleceğiz. Buradan vapura bineceğiz. Vapurdan da Enhausen'a geleceğiz. Enhausen'dan normal trenle, Enes treniyle tekrar Horn'a geleceğiz. Bir nevi bir yarım adayı böyle gezmiş olacağız. Şöyle ilk istasyonda bir 20 dakika mola verdik burada. Hem kahve içilmek için hem de tuvalet ihtiyacı olanlar için. Baba hepsi 2. Yerimizi kaybetmeyelim sonra, bak B61'miş. Tamam, ben aklımda bir 60. Vognum Nibixwood istasyonuymuş. Bak. Train is coming. Yeah, yes ma'am. Aha. Dene Vedat. Vedat al dene, adamdan dene.
Al adamdan iste. Burada çok güzel şeyler, aletler var. Nostaljik. Tam bir eski istasyonda olması gereken şeyler. Çocuklar da bazılarını deneyebiliyorlar. Baksana da göre eski süt şişesi. Şurada. Bu ne bilmiyorum ama herhalde bir lokomotifin önünde bir ya da makas değiştirmek için herhalde tren raylarının makaslarını değiştirmek için bir alet. Hop. Tam bir nostalji. Burası biraz daha büyük, biraz denince. Aferin. Bravo. Yapayım mı? Yap. Olmuyor ki burada. Babam beğenmiş bir de. Aha bak Leyla ablam burada. Ya sen ne yapıyorsun burada? Bu vagonda herhalde kahve alabiliyoruz. Ha insanlar bak sıraya girmişler. Şöyle bir vagonlar arasında dolaşarak size vagonları göstereyim. 寝てたらもうああ、寝る暇もない。暇がないです Dat is die koude. Sağ olsun Murat Bey burada da yine kendine bir kahve bulmuş. Bana da sağ olsun ısmarlamış. Çalışanlar hep böyle ihtiyarları kullanmışlar. Böyle hani tam nostaljik bir şey ya. Evet. Falan ya. Evet. Ama tatlı tatlı böyle ton ihtiyarlar. Onlar Ha, bak, gönüllü bile olabilirler. gönüllü. Bilmiyorum gönüllü değil. Şöyle. Çalışıyorlar sağ olsun. Belki yapacak başka. Evet, bizi göndermek için uğraşıyorlar şu anda. Birazdan kalkacağız. Burada kahve molası verdik. Buradaki molaydı değil mi bizim şimdi? buradaki mola. 20 dakika ama bayağı iyi mola. Hı? Zaten çok ilerlememiştik ama 20 dakikada hemen mola olmuş oldu. Bak şimdi. Evet, düdüğümüz çaldı. Şimdi kalkıyoruz. Çıkabiliriz, kalkabiliriz. Evet. Tamam. Engels? Nederlands? Nederlands? Wil ik kaartjes voor de tram? Kaartje nog geknipt hè, door de conducteur. Kan jij dat zelf doen? Niet laten vallen, dan ben ik mijn tang kwijt. Bastır. Baba, bunlar ne yapıyor, ne oluyor? Yani nasıl işe yarıyor? Ben anlamadım bu işi. Oğlum eskiden böyleydi şeyler, biletler. Şeyden o istasyondan böyle kağıt bilet alırdık. O az önceki o eleman da kondüktör gelirdi. Biletleri kontrol ederdi. Burada zımbalarlardı. Yani bilet geçerli olup olmadığını. zaman aldın? Nasıl? Önce şurada Adam geldi bunlara bilet kestirdi nostaljik bir şekilde. Hı hı. Hatıra olarak sakla bunu. güzel. Yani eski hatıra bileti bu. Tarlaya bakar mısın?
Şimdi Batı Frezya bölgesinin kırsal alanlarından geçiyoruz. Burada az önce de gördüğünüz gibi bayağı bir lale bahçeleri var. Küçük köyler var, kanallar var, tarlalar var. Burada Hollanda'nın yaşamına dair böyle gerçek görüntüleri görüyorsunuz. Mesela şu an bir at çiftliği var hemen dışarıda. Size onu göstereyim. Hollanda'nın günlük yaşamını çok yakından böyle tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi sağlı sollu her yerde tarlalar, çiftlikler var. Gerçekten nefes kesici manzaralar var. Sadece böyle bir turistik bir rota olarak bakmayın buraya. Yani Hollanda'nın yaşamını tanımak adına güzel bir fırsat. Bakın burada da yine bir nostaljik bir istasyonda durduk. Yine bir kondüktör var. Görevli. Bakın bu az önce buradaki lokantada görevliydi. Çöpleri topluyor. Çok ilginç. Ya da çantayı alır mısın ablacığım? Evet. Tren turu bitti. Şimdi ikinci ayağa başlayacak ama ona daha bir saat var. Şu arkamızda bir tane bizi bir vapur bekliyor. Ama o sırada biz bu şehri biraz keşfedeceğiz çünkü daha bir saat var. Ama ben baktım haritadan güzel yerler var. Daha başlangıçta şurada bir minik bir kale var. Etrafı, şehri bir keşfedeceğiz. Ondan sonra vapurla turumuza devam edeceğiz efendim. Fırın Müzesi, Bakaray Müzyum. Güzel ama dışarıdaki şeye baksana eski. Oradan gitseydik ya. Valla burada evleri bir keşfedelim. Kaç paraymış Süreyya'cığım? Ev fiyatlarına bakalım. Madame Blake'da valla şu ev 1.395.000 de bayağı büyük yani ha. Şu 375 ama hem de kanalın kenarında. Bu da 375. Ev fiyatlarını merak edenler için. Ama güzel böyle bir kanal şehri burası. Ben baktım haritadan. Çok güzel. Böyle bir şey var. Yerel bir manav desem manav bir süpermarket ama biyolojik şeyler, ürünler, doğal ürünler satılıyor. Trenden indik, şehri keşfediyoruz şu an. Yani tren yolculuğunun en sevdiğim yanı trenin açıkçası temposu oldu diyebilirim. Yani yavaş, sakin, huzurlu, modern hayatın hızından tamamen uzaktı. Bu da çok güzel oldu bizim için, güzel bir tecrübe oldu. Sadece şunu söyleyebilirim arkadaşlar, yani burada bu gezinin içerisinde lale tarlalarının içerisinden geçiyorsunuz. Yani bizim geldiğimiz şu zaman itibariyle artık sonuna doğru yaklaşılmış. Yani tam manasıyla hani lale tarlalarının prime zamanını göremedik diyebilirim. Onun için böyle Nisan'ın 20'sine kadar ki olan turları tercih etmeniz sizin için daha iyi olur. Eğer lale tarlalarını keşfetmek istiyorsanız. Ama onun dışında gerçekten bir nostalji, bir tren yolculuğu adına ne zaman gelirseniz gelin çok güzel bir deneyim yaşıyorsunuz diyebilirim. Şimdi bulunduğumuz şehrin adı Medemblik. Burası dediğim gibi kanal şehri. Bakın az sonra şurada böyle bir liman var, mini bir liman var. Onu göstereyim. Köprünün üzerinden geçiyorsunuz. Burası şehrin en yoğun yeri. Bakın. Burada böyle kanal var. Kanalın etrafında dizili yatlar. Gerçekten çok güzel bir şehirmiş. Yani yaşanabilir. Hollanda'yı yaşamak, Hollanda'yı tecrübe etmek istiyorsanız burası gerçekten güzel bir destinasyon olabilir sizin için. Valla daha çok böyle tatil köyü vibe'ı verdi. Balıkçı köyü değil de çünkü baktığın zaman teknelerin hepsi yat. Oh, çok güzel gerçekten. Böyle turizm yeri gibi bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Arda Güler. Ha?
Şimdi de bu vapura bineceğiz. Bu vapurdan da turumuza devam edeceğiz efendim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bizim eve biraz uzak olduğu için pek de canım nedense gelmek istemiyordu başlarda. Süreyya Hanım diyor ki şimdi yani sen bize bu deneyimi mi kaçırtacaktın dedi. Hakikaten geldiğimize değdi. Yani hem tren hem de böyle bir nostaljik bir vapur şöyle arkamda görüyorsunuz. Gezi yapmak gerçekten ömürde bir kere yapılacak bir tecrübe. Yani buna vesile olan arkadaşlarım var, dostlarım var. Onlardan da buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizi düşündüler, bize teklif ettiler. İyi oldu geldiğimiz. Biraz havamız değişti ya. Vallahi öyle diyeyim. Vay be. Çok güzel burası baba. Hello. Hey. Vedat illa en üste çıkalım dedi. Adam sen de şurada bir versene. Aa, çok güzel ya. Şimdi biraz Şimdi bu tur hakkında bilgi vereyim. Şimdi biz Medembrek'e trenle geldik. Burada bir saat kadar bir şehri gezdik. Şimdi saat 13.20'de bu vapur kalkacak. Enkhouden denilen bir mini bir kasabaya gidecek. Vapurla gitmiş olacağız. Biz vapurla indikten sonra da oradan da normal trenle yeniden arabamızı park ettiğimiz tren yolculuğumuza başladığımız istasyona geri döneceğiz efendim. Yani saat 10.40'da turumuz başladı trenle. Şu an saat işte 1:20 geçe buradan kalkacak. Muhtemelen 2 gibi falan herhalde orada oluruz. Oradan da tekrar trenle gelmesi vesaire derken 2:30 gibi de muhtemelen tamamıyla turumuzu böyle bir yuvarlak tur yapmış olacağız diyebilirim. Biz bu tura dediğim gibi herhangi bir ücret vermedik. Yani burada bir müze kartınız olursa bu turu ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca Friendin Lottery diye bir şey var. Onu bilenler bilir. Friendin Lottery'ye başvuruyorsunuz, davetiye istiyorsunuz. Onlar size genellikle geri çevirmiyorlar ve size ücretsiz yani müzelere giriş için davetiye gönderiyorlar. Biz de ondan faydalandık. Artık Hollanda vatandaşı olsanız bile siz istediğinizde sizi geri çevirmiyorlar ve gönderiyorlar efendim yıl içerisinde. Ve bu hizmetten ücretsiz faydalanıyorsunuz ve çok güzel bir deneyim, tecrübeyi yaşıyorsunuz. Tabii bu sadece Hollanda'da yaşayanlar için. Yani Hollanda'ya turist olarak gelmek isteyenler bu tecrübe için zannedersem 20 küsür euro. Büyükler için 20 küsür euro, 17 yaş altı onun vallahi şeylerini bilmiyorum ama açıkçası ben size onun web sitesini açıklamalarda bırakırım bu deneyim için. Siz oradan bakarsınız, kendiniz bakarsınız diyorum. Ben şu an manzaranın tadını çıkaracağım. Yani uzun zamandır video çekmeyince paslanmışız. Normalde benim evde bir power bank'im var. Onu getirmeyi unutmuşum. Dolayısıyla asıl kameranın da şarjı bitmek üzere. O yüzden cep telefonumla çekiyorum. Bazı böyle kalite düşüklüğünden ötürü şimdiden kusuruma bakmayın. Bunun için de çekeyim efendim. Vapurumuz böyle. Bakın. Burada bir alt kata daha inebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bak burada çok güzel böyle restoranlı bir yer. Bakın. Tam bir nostaljik tecrübe ya. Bu arada kara tren dumanını salıyor. Birazdan o da hareket edecek. Yani bu arada bu tecrübeyi isterseniz yani sadece vapursuz trenle de yapabilirsiniz. Yani tren buraya geliyor. Bir saat şehirde dolaşıyorsunuz. Tekrar yine aynı trenle geldiğiniz yere dönüyorsunuz.
Ya da bizim yaptığımız gibi hem tren artı vapur turu yapıyorsunuz. Vapurla başka bir şehre gidiyorsunuz. Buradan da normal trenle tekrar geldiğiniz yere, şu an trenin de gideceği yere varıyorsunuz. Aynı anda gidiyor olmak Tren bu kadar mı yavaş? Değil mi? değil mi? Onlar oradan, biz buradan. Limandan kalkarız. Hem kara tren gider hem de bir gemi kalkar bu limandan. Şu an burada otururken kendimi camdan bakarken buldum. Dedim kendimi bir an böyle İstanbul vapurunda hissettim. Türklerle beraber gidiyorduk, geliyorduk ya Üsküdar'a. Çok güzeldi ya. Şu an onu hissettim yani. Manzara müthiş ya. Ben çok sevdim manzarayı. Sana geldik. Evet, maalesef. Evet, gemi turumuz da bitti. Şu anda artık bugünü bu şekilde tamamlamış olduk. Yine şöyle güzel bir manzaranın olduğu bir şehre düştük. Gayet de güzeldi. Dolu dolu bir maceraydı. Biz çok mutlu olduk. Herkese tavsiye ediyorum. Ayarlayabilenler mutlaka bu şekilde ayarlasınlar. Önce tren, sonra gemi olarak. Çok güzel oldu. Evet, şimdi de trene bindik. Artık trenle de arabamıza kadar gitmiş olacağız. İlk bindiğimiz yere kadar dönmüş olacağız.